şöyle düşünebilirsin. Ev kiralayacaksan kirayı sterlin ödersin. Çocuğunu özel okula göndereceksen okul parasını sterlin ödersin. Araba alacağın zaman parasını sterlin olarak. Burada böyle. Dünyada hani Hristiyanlığı ilk kabul eden ülke burasıdır. 6 tane Türk tarafında, 4 tane Rum tarafında ilçe vardır. Totalde Kıbrıs'ta 9 ilçe vardır. Böyle söyleyince matematik evet tutmuyor. Ben de farkındayım. Çünkü dünyada bölünmüş iki başkentten bir tanesi ne yazık ki burada, Lefkoşa. Orasını bir uçak gemisi gibi düşün. Kıbrıs tam olarak Orta Doğu'nun giriş kapısıdır. Antik dünyayı düşünelim. İslamiyet'in tanrısı, hani Allah'ı, Hristiyanların tanrısı gibi öyle şey değildir böyle. Hani zalim ve özel bir şeyler istemez. Ha böyle yok onu da yapacaksın, yok bunu da yapacaksın, yok onu beğenmiyorum. Böyle bir şey yok. Ama bunlar daha Mausa'yı almamışlar. Cuma namazını orada kılacağız diyor. Şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtındayız. İlk önce arkamızda bir tane kayık ve orada bir gencin Türk bayrağıyla verdiği pozu görüyoruz. Evet. Bu aslında bereketçi. Çünkü hani Osmanlı'nın gazabı meşhurdur. Hani gazabını çekmiyor. Savaşmak başka bir şey. Ama gazabı şey yapmayacaksın. Derler ya Türk'ün düşmanı olmayacaksın diye. Merhaba, ismim Olcay Kıraç. Ben emekli gazeteciyim. Ankara doğumluyum. 2013 yılında adaya gazeteci olarak, görevli olarak gelmiştim. Emekli oldum, kaldım. Burayı kendimize ikinci vatan belledik. Bugün de sevgili Fuat kardeşime Kıbrıs'ın tanıtımında dilimiz döndüğünce yardımcı olacağız. Çok güzel. Şu anda bulunduğumuz yer ise Kıbrıs'tan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kıbrıs'ta aslında ilk videom ama planlamayı biraz farklı yaptım. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Yerin ismini şu an ben tam olarak bilmiyorum ama çok güzel bir abimiz var yanımızda. Birazdan onu göstereceğim size ve hemen çeviriyorum. Olcay abi. Evet, Biraz kendini merhaba. tanıtır mısın abi? Merhaba, ismim Olcay Kıraç. Ben emekli gazeteciyim. Ankara doğumluyum. 2013 yılında adaya gazeteci olarak, görevli olarak gelmiştim. Emekli oldum, kaldım. Burayı kendimize ikinci vatan belledik. Bugün de sevgili Fuat kardeşime Kıbrıs'ın tanıtımında dilimiz döndüğünce yardımcı olacağız. Çok güzel. Şu anda bulunduğumuz yer ise Kıbrıs'ta en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Bölge neresi abi burada şu an? Şimdi burada biz Güzelyurt ilçesine bağlı olan Gaziveren köyündeyiz, öyle diyelim. Gaziveren bir Türk köyüydü eskiden, hala bir Türk köyü. Hemen buradan sonra Lefke ilçesi başlıyor. Burası tam sınırdır aslında. Evet. Sınırda bulunmaktayız. Burası köy değil mi şu an? Gaziveren köyü. Kıbrıs'ta aslında şey yoktur. İl yoktur. Bütün kentler ilçe olarak anılır. Bunun da bir siyasal nedeni vardır. Tabii. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra hani Rumlar fiili olarak de facto Cumhuriyete el koydular ve kendilerine Kıbrıs Cumhuriyeti dediler ama Türkler de kendilerine Kıbrıs Türk Federi Devleti adı altında yönetimlerini sürdürüyorlardı. Federal bir çözüm için uğraştıkları için adanın iki ili Rumlar ve Türkler gibi düşünüldü. İller de ilçeler olarak hani Girne ilçesi, Lefkoşa ilçesi, Güzelyurt ilçesi olarak adlandırıldı. Adada çok ilginç bir gerçek vardır. Hani şöyle söyleyebiliriz. 6 tane Türk tarafında, 4 tane Rum tarafında ilçe vardır. Totalde Kıbrıs'ta 9 ilçe vardır. Böyle söyleyince matematik evet tutmuyor. Ben de farkındayım. Çünkü dünyada bölünmüş iki başkentten bir tanesi ne yazık ki burada, Lefkoşa. Lefkoşa hem Rum kesiminin hem de Türk tarafının başkenti olduğu için hani hem orada ilçe hem burada ilçe olduğu için çok o iki ilçedir. Evet. Kıbrıs'ın dramatik, yoğun bir tarihi vardır. Öğreneceğiz. Ama şimdi öncelikle şey gibi hissettim böyle sanki TRT izliyormuşum gibi. Abimiz TRT'de zaten evet, görev yapıyordu. Ben TRT'nin en son Kıbrıs bürosunda görevli idim. Uzun yıllar burada görev yaptım. Nerelerde bulundun abi? Kısa bir şey anlatsana böyle. Bana anlattın az bir şey ama böyle. TRT'de çalışırken aslında hani 1998 yılında yapılan sınavla ben TRT'ye girmiştim. Hemen akabinde işte deprem gördük, ekonomik krizler gördük. Bunun dışında dünyanın çeşitli bölgelerinde görev yaptım. Özellikle sorunlu bölgelerde görev yaptım. En cesur gazetecilerden bir tanesi. Estağfurullah, yani öyle demeyelim ama hani biz görevimizi yani yaptık diyelim. Zor işler, ben bilirim abi. Hani şöyle biraz şey yapayım kendimi. Şöyle ne diyorlar? Kadrajı yapayım. Evet. Hani Gazze'de görev yaptım, Bağdat'ta görev yaptım, işte Lübnan'da görev yaptım, Pakistan'da görev yaptım.
yani dünyanın iki ucuna gittim, birkaç dünya turu yaptım. Çoğunlukla sorunlu bölgelerde, yani ya afet bölgelerinde ya savaş bölgelerinde görev yaptım. Kritik görevlerde bulundum. Kıbrıs temsilciliğinde görev yaparken de özellikle Kıbrıs barış görüşmelerinde bulundum. Defalarca hani İsviçre'ye gittik. Montpellerin, Cenevre ve Crans-Montana süreçlerinin tamamında yer alan tek Kıbrıslı gazeteci olarak bulundum. Sonuç çıkmadı ama hani izledik, tarihi anlara şahit olduk. Sonuç olur mu? İlla olur. Yani bir sonuç Olur. çıkar ama hani o sonuç hani nasıl bir sonuç olur bunu şimdiden söylemek zor. Evet, Tartışırız. Güzel video bizi bekliyor. Evet. Sonuna Evet. kadar izleyin. O zaman Güzel şöyle yorumlarınızı yapın. şimdi beni takip edin. Gazi Evet. Veren'de benim çok uzun yıllardır geldiğim, sahibini tanıdığım, hani burada tanışıp ahbap olduğumuz Hidayet Hanım'ın Argonya isimli tesisine geldik. Burası ilk başlarda küçük bir aile işletmesiydi. Fırıncılık yaparlardı ve hani çeşitli çörekler, börekler, örneğin biz burada gabaklı bitta deriz. Kabak böreği, bal kabağından yapılan bir tatlı çörek yaparlardı. Hani bir poğaça gibi düşünün, içinde tatlı kabak Canım var. çıktı. Yiyebileceğiniz en güzel şeylerden bir tanesidir. Biz de buradan geçerken, özellikle hani Yeşilırmak tarafına doğru giderken burada durup bu enfes ürünlerden almayı çok severdik ve Hidayet'e de sürekli ya şurada bu kadar güzel şeyler yapıyorsun, yanına 2 masa koy. Hani bir semaverde çay var, şu bittalarımızı, bu poğaçalarımızı, işte çörekçiklerimizi. İsmini bir daha söyle abi. Bitta. Bitta, kabaklı bitta. Bitta ne demek? Kıbrıs. Çörek. Evet. Hani pide, onun gibi ekmek, Pita da derler. pita var. Hani Pita, Pide. pide. Ha. Oradan tabii türeme ekmek galiba. demek aslında. Böyle ısrar ede sevgili Hidayet'i sonunda ikna ettik ki kenarında bir küçük restorancıkla işe başladı. Şimdi ise Kıbrıs'ın en gözde mekanlarından biridir. Of. Gelin buyurun girelim. Hadi bakalım. Hadi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Özellikle hafta sonları Kıbrıslılar buraya gelmeye bayılır. Çünkü bahar aylarında Herkesin bilmediği bir yerler. aslında Kıbrıs'ta burayı herkes bilir. Hani Kıbrıslı yerli Turist burayı, olarak. Turistlere bunu anlatmamız gerekir. Çünkü hani geldiğinde böyle bir yer var, buraya da gidin dememiz gerek. Ama yerli halk burayı çok iyi bilir. Çünkü mesela bahar aylarında Yeşilırmak, yani Kıbrıs'ın batıdaki, hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin batıdaki en son noktasına doğru giderken mesela çilek mevsimi vardır. Çilek toplamaya gidilir. Hafta sonlarının en güzel etkinliklerinde. Çilek çok yetişir burada o zaman. Tabii çok güzeldir Yeşilırmak çileği. Kocaman. Bulur muyuz bir yerde, tadına bakalım? Muhtemelen buluruz. Onu deneyeceğiz şansımızı. Tamam. İşte Yeşilırmak'a gidiyorsan giderken burada durur. Kabaklı bir tane alır. Çaycığını içecek. Allah Allah. Bir daha söyle, ne güzel söyledin öyleyse. Kıbrıslı değilsin aslen aslında. Değilim. Değil mi? Ankaralı. Ankaralıyım. Ağzımız Ama- biraz çalıyor. Bir de mesela Kıbrıs ağzı var ya, hani genelde şive deriz. Bazen biz de o yanlışı yapıyoruz. Aslında bu bir şive değildir. Kıbrıs ağzıdır. Ama hani lehçe değildir yani. Ve Nereden gelmiş bu, türemiş bu biraz böyle? bu aslında törememiş. Çünkü biz eskiden öyle konuşurduk. Özellikle Rumlarla düşünün. yakın olunduğundan dolayı mı? Yok. Şimdi mesela benim babaannem Çankırılı bir kadın olarak Kıbrıs ağzına çok yakın bir Türkçe kullanırdı. Bu nazal neye vardı? Napan, hani Napan, he. böyle nöryon. Bak, Bizim Yozgat'ta Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da konuştukları şekilde. Çünkü aslında eski konuştuğumuz Türkçe'ye yakındır. Biz zamanla hani Arap ve hani Fars etkisi, daha sonra Batı etkisiyle bizim dilimiz dönüştü. Dil uzlaşmacıdır çünkü, dönüşür, değişir, Tabii. gelişir, farklılaşır. Burası aslında o etkiden yalıtık kalmış, fakat burada da hani İngiliz ve Rumlarla hani ortak yaşarken hani onların kullandığı dile yakın bir gramer benimsemişler. Yani ağızdan çok, mesela isterim içeyim bir kahvecik, o getirir bana çay. Fiili sonda söylemesi gerekirken ikinci sırada Türkiye'nin söyler. mesleğe Çünkü geliyor Batı ya. dillerindeki hani o gramer yapısı var ya, ona yakın konuşurlar. Neden? Çünkü öyle konuşan insanlarla bir arada bulunmuşlar. Onlar biraz Türklere yaklaşmış, Türkler biraz onlara yaklaşmış, ortada buluşmuşlar ve bugün konuşulan o çok tatlı Kıbrıs ağzı ortaya Evet. çıkmış. Keyifli bir şey var böyle, mizacı var değil mi? Çok tatlıdır. Bir de Kıbrıslılar şeydir, böyle tepkisel bir halktır. Yani mesela sen onlara sıcak yaklaştın ve hani merhaba dedin, böyle candansın. Evet. Sen bir adım gelirsin, onlar 10 adım gelir. Ama aynı şey onlara terslik yaptığında da şey yaparsın, hissedersin. Evet.
Mesela Şimdi Kıbrıs'la ilgili gerçek Kıbrıs'ın böyle gerçek bilgilerini şu an abiden alıyoruz. Ama hani herkesin aktaramayacağı bilgiler. Bir turistin bu bilgileri bilmesi çok zor. tabi aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada tanınmamış olmasının verdiği bir dezavantaj da budur. Çünkü yani Kıbrıs Türk halkını gerçekten tanımak gerekir. Onların tarihini, bugünkü şartların nasıl oluştuğunu Evet. bilmek gerekir. Kıbrıs halkı çok misafirperver. Hani geleneksel Türk misafirperverliğinin en candan, en yoğun hissedeceğiniz yerlerden bir Evet. tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ya biz diyoruz ya Kıbrıs'ı işte bazı ülkeler tanımıyor, birçok ülke tanımıyor vesaire. Aslında biz kendimiz de tanımıyoruz ki şey olarak hani Ne yazık ki öyle. kültürünü tanımıyoruz. Sonra Ne yazık ki öbür öyle. ülkelerin işte pasaportunu niye tanımıyor diyoruz, tanısın diyoruz. Biz kendimiz hani Türkler olarak, hani Türkiye'liler olarak Biz Kuzey bu işe bir Kıbrıs el attık Türk mı abi? Cumhuriyeti'ni hani tanımıyoruz, bilmiyoruz. Evet. Ben bazen şaşırıyorum. Mesela orada İncir para aslında. birimi hangisi diye soruyorlar mesela. Hani nasıl yani diyorsun böyle ya arkadaş. Hani ya bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir yer var. Dünyada tek tanıyan ülke Türkiye diyoruz ama Türkler tanımıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya gelirken birçok insan da bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ben bile sordum. Yani şöyle sterlin, İngiliz sterlini geçiyordur diye %90 Ya diye şöyle tahmin ediyordum. yani Ama olay böyle değilmiş ağırlık yani. şimdi resmi para birimi Türk lirası ama hani sterlin etkisini görüyoruz. Mesela bakın işte Argonya'nın güzelliklerinden bir tanesi işte yumurta yiyecekseniz bu tavuklardan alıyorsunuz. He. Olabildiğince hemen hemen her şeylerini, sundukları her şeylerini Ama bunun gibi yerler bulunabiliyor yani Kıbrıs içerisinde. az sayıda var. Bir Mesela örnek. benim hemen evin karşısı böyle bir yerde. Orası kapanalı çok oldu. Nasıl bir koku böyle ya? Ya tahınlı çörek. Bak buna sesta derler. Sele sepet işi. Bu el yapımıdır bunlar. Hani hasırdan. Sepet değil mi bu? Sesta derler buna burada. Tepsi gibi. Yani bunun küçüğü vardır, büyüğü vardır, bunun sepeti vardır. Bak şöyle kullanılır. Evet. Kabaklı bitti var mı? Kabak böreği. Bir böreğimiz yok abi. Çünkü kabak yok diyorsun. Ne kabak var, kabak böreği. Kabak böreği ya. Bitti abi. Ha bitti. Bak ne dedim sana. Şimdi arkadaşa bir tane pilavına versen. O ne abi? Yiyeceksin. Korkma. Abi biz neler yemişiz Hindistan'da, Bangladeş'te. Burada mı? Oo, Abi ben korkacağız. kırmızı burası dev ya. Afrika karıncası ve yılan yedim onun için yerim ya. O kadar yemedim. İnsanlardan abi. Hah. Bak Ne var bu içinde? pilavına. Bu Pilav yani mı var hamurun. içinde? Ha? Kabak böreği. Bu kabak böyle yeni çıkmış. Şu bak köşeli olan var ya bak o pilavına şu. Pilavına derken Pilavına. Şimdi içinde şey olur bunun. Hani hamur, bol yağlı, peynir, dereotu ve üzüm. Birkaç bir şey daha vardır ama hani temel şeyleri budur. Mesela vardır ya bu neşeli günlerde turşu limonlu mu olur, sirkeli mi olur diye. Mesela Kıbrıs'ta da böyle bir tartışma vardır. Pilavına da üzüm olur mu olmaz mı? Benim bir gazeteci arkadaşım şey der, pilavınadaki üzüm kadar gereksiz bir adam der mesela sevmediği birine. Hep tartışırız çünkü pilavına eğer üzümsüzse biz yemeyiz. Bazıları da üzüm de yemez ama bence tatlı ve tuzlunun karışımı. Tabi burası hani Kıbrıs işte Bizans yönetiminde kalmış, ondan evvel Roma yönetiminde kalmış. Hani bir Yahudi kültürü var, Maronit kültürü var, Fransız kültürü var, İtalyan kültürü var. Hani Venedikliler dönemi var, Osmanlı kültürü var, Arap kültürü var. hepsinden almış bir şeyler. Rum kültürü. Yani hepsinden almış. Mesela bu pilavuna muhtemelen bir Fransız etkisi. 2 tane kabaklı yani kabak böreği 2 tane pilavına versen bize. Kıbrıs'ın tarihi aslında çok eskidir. Çok sürprizler barındırır. Hani bu da mı varmış diye sürekli böyle kendi kendine şaşırabilirsin. Kendisi küçük. Nasıl abi? Mesela cüce filler ve su aygırları vardır burada. Şaşırt bizi abi. Mesela. Şimdi kedi. Mısır kültüründe çok önemli yeri vardır. Evet. Tanrılaştırılmıştır. Mısırlılarla özdeşleşmiştir. Ama dünyada kediyi ilk evcilleştiren yer Kıbrıs'tır. 7500 yıllık Anadolu değil mi? Hayır. Kıbrıs'ta bugün
Biz bittalarımızı aldık, çay istiyoruz sadece şey. Hani arkadaş bittamızı getirecek. 7500 senelik bir mezar bulundu. Bu mezarın içerisinde de bir çocuk kedisiyle beraber gömülmüş. Ne diyorsun? Mısır'dan 4000 sene önce. Dünyada hani Hristiyanlığı ilk kabul eden ülke burasıdır. Ne diyorsun? Hani şahsi olarak değil bak. Hani Mausa'ya gittiğinde sen Barnabas Kilisesi'ni falan göreceksin. Gideceğiz mi oraya abi? İnşallah yani benim şu çocukla ilgili bir şeyim çıkmazsa, hani görevim çıkmazsa Evet. ondan Sen sonra dede oldun değil mi? Yeni dede zamanda. olduk evet. Maşallah. Ondan sonra ufak ya 2 kilo doğduğu için böyle erken doğum. He. O yüzden biraz sıkıntımız var. İşte şimdi dediğim gibi Kıbrıs mesela ismi Bakır'dan gelir. Çünkü buranın bakırları çok meşhurdu. Ta hani taş çağından bakır çağına geçerken hani bilinen dünyada hani medeniyetin geliştiği bu havzada herkes Kıbrıs bakırının peşindeymiş. Başka niçin çok önemli birçok ülke için burası böyle göz bebeği gibi? Orasını bir uçak gemisi gibi düşün. Kıbrıs tam olarak Orta Doğu'nun giriş kapısıdır. Antik dünyayı düşünelim. Hani bundan mesela ne diyelim? Truva Savaşı'nı düşün. Milattan önce 1200. İşte merkezi imparatorluklar yıkılıyor. Karanlık bir çağ var. İşte bazı kolonistler hani Truva'yı da yıkan o Akamiken şeyleri, kabileleri Anadolu'da yayılarak hani kolonilerini kuruyor. Kıbrıs'a da geliyorlar. Bir sebebi var yani daha ileri gidecekler. Kıbrıs'ta durup ikmal yapmak zorundalar. Kıbrıs herkesin uğradığı yer. Osmanlı hangi dönemde Kıbrıs'ı aldı? Ondan önce kim vardı? Sonra nasıl kaybetti? Orayı biraz anlatır mısın? Hani Tabii. senin anlatımın çok iyi. Şöyle, şimdi 1187'de milattan sonra yani 12. yüzyılda Aslan Yürekli Reşit buraya geliyor. İşte bu fırtına yüzünden şeyin bölünmesi, git. Donanması bölünüp de hani nişanlısı Kıbrıs'ın bir tarafında, kendisi bir tarafında karaya çıkınca hani haber kesiliyor. O dönemin yöneticisi ünlü lakabıyla Gaspçı Komnenos Aslan Yürekli Richard'ın şeyini nişanlısını esir alınca şey çok sinirleniyor. Aslan Yürekli Richard adayı işgal ediyor. Isaac Komnenos'u esir alıyor, zincire vuruyor Evet. ve hani şeye gönderiyor, Hatay'a gönderiyor. Ve ada Aslan Yürekli Richard'ın oluyor ama Aslan Yürekli Richard'ın adayı elinde tutmak ya da yönetmek gibi bir derdi yok. Çünkü o Kudüs'e gidecek. Kudüs hala şeyin elinde. 1186, 1187 o aralar. Fakat 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü alıyor. Şimdi Kudüs'te çok çeşitli gruplar var. Hani bu özellikle Katolik ve Ortodoks şeylerine mensup. Evet. Mesela tapınak şövalyeleri var. Fransız asilzadeleri var. İşte İtalyanı var, İngiliz var. Dolu. Hepsi bunların Orta Doğu'da Kudüs'teki o şeyleri, hazineleri yağmalamaya gitmiş. Bunlardan en çok şeyi bulanlar da tapınak şövalyeleri. Çünkü tapınak şövalyeleri o dönem Papa'nın kutsal ordusu. Hala onların uzantıları var galiba. Var. Dünyada şu an çünkü yine biraz Şöyle ortalığı onların- karıştıran yapı bunlar gibi geliyor. Böyle Ya şöyle onlar biliyorum. biraz değişik bir iş çünkü bunu bizatihi Hristiyanlar kendi kendilerine yapmışlar. Çünkü tapınak şövalyeleri Kudüs'ü o kadar yağmalamış ve o kadar büyük servete konmuşlar ki dünyanın ilk EFT sistemini icat etmişler. Yani sen Kudüs'tesin, askersin. Mesela Fransa'da ailene para yollayacaksın. Tapınak şövalyesine gidiyorsun diyorsun ki ben aileme 100 altın göndereceğim. Tamam diyor 10 altın ben alırım. Öbür taraftan verdiriyor. Güvercinle gönderiyor. Diyor ki bu buna şu kadar verin. Hani mühürlerini basıyorlar. Bir hafta içerisinde de para yerine ulaşıyor. Ve dünyanın ilk EFT sistemi. Hani bankacılığın temellerini atıyorlar. Fakat bu onları o kadar büyük zenginleştiriyor ki. Ve o zaman da müsrif bir Fransa kralı var. 14. yüzyılda. Paradan para kazanıyorlar. Ama yani Tefeciliğin ilk başladığı anlatamam zamanlar sana yani hani İlk tefeciler bunlar. tabii ilk tefeciler, ilk bankacılar. Bankacılık zaten biraz tefeciliktir de. Neyse korkunç bir şey yapıyorlar. Servet ediniyorlar. Müsrif Fransa kralı da sürekli bunlardan borç alıyor. Evet. O kadar çok borçlanıyor ki. Hani bir gün gene diyor ki ya bunlar borçlarını tahsil etmeye kalksa Fransa'yı bunlara teslim etmemiz lazım. Ne yapalım?
Bir hırslı kardinal var, Fransa kardinali. O zaman da tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Evet. şey var, Demolay diye çok ünlü bir adam. Son büyük üstad. Demolay'ın şeyi zamanı, Demolay fark ediyor da işi. Diyor ki buna engel olmamız lazım falan ama Fransa kralıyla kardinal bir olup papayı suikast düzenleyip öldürüyorlar. Evet, bu Fransa kardinalini papa seçiyorlar. Papanın da ilk yaptığı iş, papanın kutsal ordusu olan tapınak şövalyelerini din dışı kafir ilan etmek oluyor. Çünkü kardinal çok pragmatik bir adam. Çıkarına uymadı. Diyor ki alacaklı olmazsa borç da olmaz. Sırf Fransa kralı borçlarını ödemesin diye tapınak şövalyelerini din dışı ilan ediyorlar ve kanlı pazartesi diye bir olay vardır. Hani evleri falan işaretliyorlar ve bir gün hepsine birden saldırıyorlar, kılıçtan geçiriyorlar. Ama tabii bu kadar zengin olan, bu kadar büyük olan, şimdi bunların hepsi Katolik, hepsi rahip bunların. Hani bu kadar hani Doppelhandler dedikleri devasa kılıçlar taşıyorlar. Aklıma bir şey geldi. İstanbul'da Pazartesi Kilisesi var. Ha, Bilir misin orayı? evet. Onunla bağlantılı bir şey mi? Yok. Bu nasıl bir şey abi, bakalım şöyle ya. Dakikada gebereceksin. Of abi. Bir dakika. 1187'de Kudüs'teki bütün o Fransız asilzadeleri, işte ıvırları zıvırları kim var kim yok hani Kudüs'ten ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi tapınak şövalye. Kıbrıs'a geliyorlar. O zaman Aslan Yürekli Richard'ın ya ada, kısa süren olsa. Aslan Yürekli Richard'ın çok yakın arkadaşı olduğu için onun da nüfuzunu kullanarak tapınak şövalyelerinin ilk büyük üstadı olan Le Sable diyor ki adayı bana ver. Olur diyor. Satıyor. Yarısını peşin veriyor. Yarısını da diyor şey yaparım. Vergilerle falan toplarım, öderim. Hani kendi servetini harcamak istemiyor. Fakat tabii Kıbrıs ufak. Hani halkı öyle Kudüs'teki gibi zengin değil yani. Ve ölçüm yapınca vergiler çok ağır. Bu kadar detaylı bir tarih bilgisi vallahi. Estağfurullah. Ve bu arada şey de var tabii. Şimdi tapınak şövalyeleri dediğimiz Katolik ve bu rahip yani bu adamlar. Hani vekalet yemini etmiş ömürlerinin sonuna kadar hani şey kalacak adamlar. Evet. Adayı yönetimini ele alıyorlar. Ada Ortodoks. Hani çok büyük bölümü Ortodoks adanın. Bir uyuşmazlık oluyor tabii. Ağır vergilerin altında bir Paskalya ortasında 1191'de yani Le Sable adayı almış daha 6 ay sonra yani. Çok büyük bir isyan çıkıyor. Le Sable acımasız bir adam. 120 bin kişi öldürdüğü rivayet edilir. Kılıçtan geçirmiş 110 bin kişiyi. Kanlıdere denir. Hani eskiden ismi Perios'muş. Oradan geldiği söylenir. Yani kan akmış. O dönemde Kıbrıs'ın adı neydi? Kıbrıs. O çünkü bahsettiğin tarih hani Osmanlı'dan önceki tarih. Kıbrıs'ın adı hani Sipriot diyoruz ya. Kipria, Kuprun. Çok eskiden beri ismi Kıbrıs'tır. Bakır'dan gelir ismi. Neyse. Biraz daha idare ediyor. Baktı olacak gibi değil. Ben niye uğraşıyorum bu Allah'ın diyor adasında. Parasını geri istiyor. Alıyor parasını gidiyor. Adayı da bırakıyor. Aslan Yüklü ben ne yapacağım bu adayı diyor. O sırada Guy de Lusignan bana ver diyor. Kudüs'ün son kralı. Krallığını kaybetmiş. Geri dönmeye de yüzü yok Fransa'ya. Krallığımı burada kuruyum diyor. Ada alıyor adamlar, sakız alır gibi. Ha, sakız alır gibi ada alıyorlar. Ve Guy de Lusignan Kıbrıs'ın hakimi oluyor. Yalnızca 3-4 sene yönetebilmiş ve hani hep Kıbrıs'ın efendisi Master of Cyprus diye kendini anmış ama ölmüş. Kardeşi Mitolojik kahramanlar gibi aynı. Kardeşi yerine geçiyor. Kardeşi yerine geçtikten sonra papaya mektup yazıyor. Ya ben diyor krallık istiyorum. Beni kral olarak tanı diyor. Beni kutsa. Ben zaten Kudüs kralıyım diyor. Ve bu adamlardaki kibre bakar mısın? Kudüs'ü kaybetmişler. Gelmişler Kıbrıs'ta kendilerine bir krallık kurmuşlar. Hem Kıbrıs krallık tacını hem de Kudüs krallık tacını giymeye devam ediyorlar. Bugünkü Peugeot arabaları var ya. Evet. Onların bir arması vardır ya aslan. Evet. O Lusignanların aile sembolüdür. Ne diyorsun ya? Tabii. Girne'ye falan gittiğinde kayda görürsün şey diye. Daha sonra bir de evlilik dolayısıyla Küçük Ermenistan krallığı da hani
bunlara kalır ama ortada öyle bir krallık yoktur. Neredeydi o krallık? Öyle Hiçbir yerde. iddia ettikleri. Ha, yani şeyde Anadolu'da. Ama yok yani. Hani Kilikya falan Ermenistan'dır. Beklenti işte. olarak. Ya şey yapma hani yok hani şeyin Osmanlı'nın elinde yani o zaman. Ağrı Dağı'na çıkıp Türkiye'yi izlemek gibi ya biraz. Ha yani ondan sonra adamlar mesela hem Kudüs Krallığı hem Küçük Ermenistan Krallığı hem de Kıbrıs Krallığı tacı giyiyorlar. 1486'da Elizabeth Cornaro diye bir tane kadın var. Kocası ölüyor, bu kraliçe oluyor. Kendisi Venedikli ama hani Fransızlara gelin gitmiş. Fransız hanedanı hani Lüzinyanlar zayıflamışlar. Venedik bütün böyle hani o zaman şeyde Akdeniz'de boru öttürüyor. Çok da kuvvetli bir denizci kabile hani kavim. Elizabeth Cornaro'ya hem kökeni dolayısıyla hem de kadın başına hani bak başına iş gelir filan da tehditte bilmem neydi. 10 sene uğraştı. Sonunda vasiyetle hani Venediklilere devrediyor krallığını Elizabeth Cornaro ve Venedik hükümranlığı başlıyor. Tabi orada Venediklilerin bir aşmazı var. Tamam ama hani o zaman tam da o dönemde sadece 90 sene yönetebilmişler Kıbrıs'ı. Çünkü Osmanlı var ve Akdeniz Osmanlı gölü olmak üzere. Özellikle Cezayirli Türk denizcilerimizi hatırlarsın. Uluç Reis, Oruç Reis ve hani büyük ismiyle Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki hani korsanlar ki bunlar korsanlığa itilmiştir. Bunlar balıkçıdır. Balıkçıyken. Yani Cezayir'de yaşarlar. Sürekli böyle korsan saldırısına uğrarlar. Devşirme miydi? Yok. Ondan sonra şeydir, Türktür ve şeydir yani. Ben Barbaros Hayrettin Paşa'yı öyle biliyorum da. Yok değildir. Tarihten Ondan öyle hatırlıyorum. sonra. Bazıları öyle der. Hani şey, Cezayir'de olduğu için devşirim olma ihtimali yüksektir falan değildir. Abileri falan öldürülür ve sonunda bunlar senin korsan olmaya karar verirler. Hani kısasa ve öyle büyük bir donanmaya sahip olur ki Barbaros Hayrettin Paşa. Hani, büyük denizci. Cezayir onundur. Büyük yani sadece Cezayir kenti değil. Ülke Cezayir onundur. Osmanlı'ya ver karşılığında Kaptanı Derya yani donanma komutanı olur. Ve adayı Türk Gölü haline getirir. Ama ondan hemen şey vardı işte. 1570 senesinde çok korkunç güzel bir şeydir. Korkunç güzel ya. Ben bunu nerede bulurum? Her yerde giderken. bulursun. Ama hani her yerde hani her yerinki bu kadar lezzetli olmayabilir. Mesela Lefkoşa'da Göçmenköy şah fırınından alınır. İşte ne bileyim Mausa'ya gittiğinde alacağın yer vardır ama yani şu anda yediğim bu şey ya gerçekten. yani şu lezzet aranır hani ısrarla isteyiniz denilecek bir lezzettir. Ne vardı bu içinde? Peynir vardı herhalde. Peynir, dereotu, bolca yağ ve üzüm. Fena abi. Tabii içinde şey de var. Kişniş yaprakları. Şimdi 1570'te Osmanlı Venedik'le savaş halindedir. Hani o meşhur vardır ya Andrea Doria komutasındaki donanma meselesi filan. Evet. İnebahtı Deniz Muharebesi'ni kaybederiz filan. Gideriz Kıbrıs'a sefer düzenleriz ve alırız. İkinci Selim adayı fetheder. Baf yani bu adanın güney tarafı var ya Larnaca ile Limassol arasında bir yerden Osmanlı karaya çıkar. İlk önce Larnaca'yı arkasından Limassol'u alırlar. Ve sonra direkt Lefkoşa'ya yürürler ve adanın hani yönetim merkezini ele geçirirler. Bu çok kısa sürer. Bunun üzerine Baf ve Girne teslim olmaya karar verir. Baf teslim olur, alır Osmanlı. O zamanki şimdi ordunun komutanı Lala Mustafa Paşa. Donanma komutanı da Sadık Paşa. Sadık Paşa'yı Girne'yi teslim almaya yollar. Lala Mustafa Paşa. Ama Girne'deki aklı evvel Venedikli komutan Sadık Paşa'ya hani teslim olacağız demesine rağmen Sadık Paşa'yı pusuya düşürür ve öldürür askerleriyle beraber. Lala Mustafa Paşa da bu arkadaş bizim ciddiyetimizi tam anlamadı galiba der. Ve Lefkoşa'da esir tutmakta olduğu soyluların kafalarını kestirir. Oradaki en rütbeli adamı da bir ata bindirir. Kelleleri çuvala doldurur, adamın sırtına vurur. Git der Girne'ye teslim et. Adam gelir kelleleri dökünce Girne'dekiler olayın ciddi olduğunu anlar ve teslim olurlar. Fakat Mausa bir yıl direnir. Kadim kent Mausa. Mesela bugün
yani Kıbrıs'ta göreceğin bütün şeyler, tarihi eserler, özellikle mesela Girne Kalesi gibi, ne bileyim işte Selimiye Camii var, Ayasofya Katedrali, işte Lala Mustafa Paşa Camii var filan, Küçük Ayasofya. Bunların hepsi aslında bu Lusignan dönemiyle Venedik dönemine aittir. Mesela Girne Kalesi'nin bugün gördüğümüz şey Venedik zamanından kalır. Çünkü surları ince, dayanıksız bulmuşlar. Çünkü İstanbul'dan biliyorlar, Osmanlı toplarıyla geldiğinde o surları indiriyor. Çok kalın, dayanıklı surlar yapıyorlar. Ha, işe yaramış mı? Hayır. Almış. Hatta Girne'de savaşması da gerekmemiş. Yani bu kale ve surlar Osmanlı zamanından önce. Tabii Venedik döneminden. Çay içer misin? İçelim çay. 1571'de yani bir yıl sonra hala Mausa direnirken 2. Selim bir tane ferman gönderir bunlara. O der, bir tane hani Küçük Ayasofya var ama bir tane şey var. Buyur abi. Yok. Yeter, ben şeyim biraz. Diyet mi? Yok. Sabah hanım eve geldi, tekrar hani kızın evine gitti. Gelirken de böyle bulla derler, hani zeytinli ve peynirli karışık bir ekmek vardır. O da çok ondan almış. Abi ne bir de güzel dünden kalma hamburger var. Bir de onu gömdüm, böyle ölüyorum. Eyvah. Neyse var. Diyor ki Mausa'daki katedrali alın, cami yapın. Adana'da Lala Mustafa Paşa koyun diyor. Ama bunlar daha Mausa'yı almamışlar. Cuma namazını orada kılacağız diyor. Abi bunlar Canavli'ye saldırıyorlar. Ne diyorsun ya? Alıyorlar Mausa'yı. Hani bir sene olsun 55 bin şehit vermişler, öyle vuru değil. Ondan sonra 50-55 bin. Ufaktan vuruyorum bunu abi. Yok, hepsini yavrucuğum. 50-55 bin kadar adam kaybetmişiz. Sonunda almışlar. Bragadin diye bir tane komutan var Mausa'da. Elinde de var, hani o bir yıl sürüyor savaş. Türk esirleri var. Aldığımız kimden almıştık, bir daha tekrarlar mısın? Venedikliler. Venedikliler var. Bragadin Mausa'nın komutanı, içinde de böyle hani üst düzey komutanlar vesaire birkaç tane savaş esiri var. Bizimkilerde de hani İtalyan savaş esirleri falan var. Esir değiş tokuşu yapalım diyor. Bizimkiler biliyorsun özellikle hani esirlere karşı merhametli tavırlarıyla aldıkları yerlerde hani gündelik yaşama müdahale etmemeleri, hani dini özgürlük, evet, kültürel özgürlük vermeleriyle ünlüdür. Biz esirleri verelim, sen de bizim esirleri ver diyor. O da tamam diyor, bekliyorlar. Geliyor Bragadin, ya diyor diyor, benim haberim olmadan bizim esirleri kesmişler ya diyor. Hani benim adamlar sormadan bana öldürmüş, kusura kalmayın diyor. Lala Mustafa Paşa da bakıyor, sıkıntı değil diyor. Bugün o Lala Mustafa Paşa Camii'nin önünde büyük bir tane ağaç vardır. Cümbez ağacı. Yaklaşık 800 yaşındadır. Devasa bir ağaçtır. Meyveler aslında bir çeşit yabani incirdir. Meyveleri direkt gövdeden çıkar. Hani evet, dal şeklinde çıkmaz. Özel bir ağaçtır. Canlı canlı Bragadin'in derisini yüzdürtüyor, tuzlatıyor ve oraya asıyor. Hani abi söz veriyorsunuz tutmuyorsunuz. Başınıza da bir şey gelir hani savaş halinde. Hani esiri vereceğim diyor, sonra gitmiş boğdurmuş esirleri filan. Hayır, bir de yani esirleri vereceğim diyor, sonra gidiyor boğdurtuyor, ya benden habersiz boğdurtmuşlar filan. Ondan sonra hani Osmanlı'nın gazabı meşhurdur. Hani gazabını çekmeyeceksin. Savaşmak başka bir şey ama gazabı yapmayacaksın. Derler ya, Türk'ün düşmanı olmayacaksın diyor. Öyle. İşte 1571'de burayı alırlar. Kiliseleri filan onarır Osmanlı. Bak. Mesela büyük katedralleri cami yapar. Mesela bir katedralin ya da bir kilisenin cami olması için ne gereklidir biliyor musun? Nedir abi? Orada namaz kılınması. Oraya girersin, namaz kılarsın ve orası cami olur. Çünkü İslamiyet'te caminin bir tarifi yoktur. Hani biz camiyi biraz böyle aslında Hristiyanların kilisesine karşılık hani bir sembol olarak alırız. Çünkü Allah'ın evi diye bir kavram yoktur İslamiyet'te. Nerede ibadet edersen, istersen edebilirsin. Çünkü İslamiyet'in tanrısı, hani Allah'ı, Hristiyanların tanrısı gibi öyle değildir böyle. Hani zalim ve özel bir şeyler istemez. Ha böyle yok onu da yapacaksın, yok bunu da yapacaksın, yok onu beğenme. Böyle bir şey yoktur süslü yani. Püslü bir şey olmasına gerek yok. Yoktur. Gideceksin. Yani bak şurayı cami haline getirebilirsin. Hani budur yani. İbadet ediyorsun çünkü. Ve
Mesela Ayasofya'yı düşün İstanbul'daki. Almışsın, cami yapmışsın. İkonaları bile bozmamışlar. Duvar resimlerini bozmamışlar. Resmin önünde namaz kılınmayacağı için üstünü kapatmış ama zarar görmesini engellemiş. Evet. Sıvayı kaldırıyorsun altından. Hani dünyada eşi benzeri olmayan gravürler falan çıkıyor. Yani ve ikon Ortodokslarda çok önemlidir. Hani bütün din tarihini ikonlar üzerinden anlatırlar. Ve o bir özel bir sanattır. Hangi rengi kullanacağın, kimi nasıl resmedeceğinin falan böyle kanunu vardır. Çok özeldir. Dolayısıyla 1878'e kadar şey devam eder. Adadaki Osmanlı hakimiyeti devam eder. 1876'da hani Tanzimat Fermanı falan ilan edilir ya, hani yenileşme, batılılaşma hareketleri falan başlamıştır. Hani monarşik, hani padişahlık rejiminin yetkilerinin kısıtlanması, biraz daha halkçı şeyler falan Türkiye'de başlamıştır. Aslında bu fermanların filan ilan edilmesi için hani bir tane 5. Murat vardır. Onu böyle deli ilandan indirirler. 2. Abdülhamit padişah olur. Ama Osmanlı-Rus Savaşı vardır. Hani bir parlamento kurulmuştur. Hemen parlamentoyu kapatır filan, böyle enteresan işler olur ama bunun Kıbrıs'a ağır bir yansıması olur. Ruslar Osmanlı'ya karşı savaşı kazanmaktadırlar. Hani senin o meşhur Rumi takvim nedeniyle 93 Harbi olarak bildiğin bir harp vardır. Evet. Yeşilköy'e kadar girerler Ruslar. İstanbul almalarına bu kadar kalmıştır. O ara İngilizler devreye girer. Der ki, o tarafta ben sana destek vereyim. Ruslara karşı ben Kuzey cephesini tutarım. Gerçekten faydası olmuş mu? Tabii kazanmışlar. İngilizlerin faydası olmuş mu yani? Tabii kazanmışlar. Ama neyi karşılığında? Neyin abi? 92.800 gibi böyle hani 93.000 sterlin yıllık kira karşılığında Kıbrıs İngilizlere kiralanır 100 yılda. Yani o Osmanlı İngilizler Rus adaya Savaşı'nın- çökmüş dedikleri olay bu. O şöyle olur sonra. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıkınca biz Almanlarla beraber İngilizlere karşı hani savaşmayı tercih edince İngilizler hani düşmandan kiraladığı toprağı ilhak eder ve orası İngiliz toprağı haline gelir. Şu an İngilizlerin adadaki ağırlığını Sterlin. Yani şöyle düşünebilirsin. Ev kiralayacaksan kirayı sterlin ödersin. Çocuğunu özel okula göndereceksen okul parasını sterlin ödersin. Araba alacağın zaman parasını sterlin olarak. Burada böyle. yani Kuzey Kıbrıs'ta da böyle. Kuzey Kıbrıs'ta böyle zaten. Rum tarafında Euro'lar. Onlar artık Avrupa Birliği üyesi. Ama sterlin bu adada hani en kıymetli para birimidir. Yani sterlin hakimiyeti var. Trafiğin soldan akması gibi. Tabi zaten var. İngiliz koloni devrinde geldiği için buraya araba. Trafik o yüzden soldan akar. Nereye geldik abi? Evet, şu an Aracı bıraktık. şehit pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in anıtındayız. İlk önce arkamızda bir tane kayık ve orada bir gencin Türk bayrağıyla verdiği pozu görüyoruz. Evet. Bu aslında bereketçi. Çünkü bu kayıklarla özellikle Anamur tarafından gezici silahlar Erenköy bölgesine getirilirdi. Erenköy bölgesi, şimdi buradan baktığımız zaman şu an biz hani gemi konağı civarındayız. En uçta küçük bir ada gibi bir yer görmekteyiz. Onun da ilerisinde Dillirga dediğimiz bölge var. Dillirga'dan sonra da bu Erenköy Arka bölgesi tarafı gelir. kalıyor. Evet. Burada bugün o 1964 yılında o efsanevi direnişin yapıldığı Erenköy bölgesi şu an bir enklav gibidir. Yani Türk bölgesinden çıkarsınız, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgeden geçtikten sonra Rum bölgesinden geçersiniz. Tekrar hani Birleşmiş Milletler bölgesi, Türk barikatı ve Erenköy küçük bir nokta olarak orada kalmıştır.